tuz madeni var. Kişi başı 14 euroya. Gerçekten çok güzel ya. Aşık oldum diyebiliriz buraya. Hallstatt'a geldik. İnanılmaz bir yer. Gelirken zaten manzaralarla bizi büyüledi. Viyana'dan Hallstatt'a ulaşım aslında sandığınız kadar karmaşık değil ama birkaç kritik detayı bilmeniz şart. Öncelikle Viyana'dan buraya her gün direkt bir tren bulamayabilirsiniz. Genellikle sabah 8:40 civarında tek bir aktarmasız sefer oluyor ama bu seferler mevsime ve güne göre değişebiliyor. Eğer bilet bakarken direkt sefer göremezseniz hemen paniklemeyin. Puchheim istasyonunda tek bir aktarma yaparak yaklaşık 3,5-4 saatte buraya ulaşabiliyorsunuz. Avusturya'da trenler çok senkronize çalıştığı için bu aktarma dünyanın en kolay işi. Bilet fiyatları ise tamamen sizin hızınıza bağlı. Erken alırsanız 20-25 euro civarında bilet bulmak mümkün ancak son dakikayı bırakırsanız bu rakam 55 euro bandına kadar çıkabiliyor. En önemli ipucuna geliyoruz. Trenden indiğiniz yer kasaba değil, gölün tam karşı kıyısı. Merkeze geçmek için hemen orada sizi bekleyen feribotlara binmeniz gerekiyor. Biletler sadece teknenin içerisinde nakit olarak satılıyor. Yani yanınıza mutlaka bozuk para bulundurmayı unutmayın. O feribotla kasabaya yaklaşırken göreceğiniz manzara çektiğiniz tüm yola fazlasıyla da değiyor. Hallstatt aslında 7000 yıllık eski bir tuz kasabası. Dünyanın en bilinen en eski tuz madeni tam şu an arkamızdaki dağların içerisinde. Bu tuz onlara zamanında öyle bir zenginlik getirmiş ki arkeolojide demir çağının belli bir dönemine direkt Hallstatt kültürü adı verilmiş. Ama buranın çok zorlu bir coğrafyası var. Dağla göl arasına o kadar sıkışmışlar ki 1890'lara kadar buraya karayoluyla gelmek imkansızmış. Ulaşımı sadece kayıklarla yapıyorlarmış. Hatta bu yer darlığı mezarlıklarına bile yansımış. Ölenleri yer açmak için mecburen eski mezarları açmışlar. Kemikleri de kimin olduğu belli olsun diye boyayıp kemik evinde toplamışlar. Kulağa biraz garip geliyor ama o dönemin şartlarında yer darlığına buldukları en pratik çözüm buymuş. Yukarıda Kaiwol ve tuz madeni var. Orayı gezebiliyorsunuz. Yukarıya orman içinden yürüyerek çıkmak mümkün ama yol çok dik olduğu için genelde herkes finikülleri kullanıyor. Finikülerle yolculuk sadece 4 dakika sürüyor. Yukarı çıkar çıkmaz sizi Skywalk yani seyir terası karşılıyor. Burası kasabadan tam 360 metre yüksekte, gölün ve vadinin tamamını kuş bakışı görebildiğiniz yer. Manzara faslı bitince asıl olaya o bahsettiğim dünyanın en eski tuz madenine geçiyoruz. Buraya tek başınıza giremiyorsunuz. Rehberli bir turla katılmanız şart. Yalnız buraya dikkat, madenin içi yaz kış sabit 8 derece. Tura başlarken kendi kıyafetlerinizin üzerine size özel madenci tulumları giydiriyorlar. İçerideki en eğlenceli detay ise katlar arasında gezerken asansör veya merdiven yerine madencilerin o eski ahşap kaydıraklarını kullanmak. Finikülerle gidiş dönüş ve maden turunun tamamı için kombine bir bilet satılıyor. Bu da kişi başı yaklaşık 45 euro civarında. Köyün içerisinde nereleri göreceğiz derseniz burası aslında baştan sona yürüyerek 20 dakikada bitecek kadar küçük. Önce merkezden yani Marktplatz'tan başlayalım. Etrafı o klasik çiçekli ahşap evlerle çevrili. Herkesin soluklandığı ana nokta burası. Hemen aşağısında o meşhur sivri çatılı Protestan kilisesi var. Ama gezerken dikkatinizi çekmek istediğim başka bir detay var. Çoğu kişi sadece sahile odaklanıyor ama köyün tam ortasında evlerin arasında gürül gürül bir şelale akıyor. Dağdan inen bu su direkt göle dökülüyor. Ara sokaklara girdiğinizde sesini takip edip bulabilirsiniz.
Sahildeki kalabalıktan daralırsanız da ana caddeyi bırakıp o dar merdivenlerden üst sokaklara doğru çıkın. Kalabalık bir anda kesiliyor ve çok daha sakin açılar yakalayabiliyorsunuz. Gelelim en çok merak edilen yere. Sosyal medyada gördüğünüz, herkesin akın ettiği o klasik Hallstatt fotoğrafının çekildiği meşhur manzara noktasına. Meydandan göl kıyısı boyunca yaklaşık 5 dakika yürüdüğünüzde buraya ulaşabiliyorsunuz. Yalnız ufak bir gerçeklik payı vereyim. Burası günün her saati ciddi bir fotoğraf sırasına sahne oluyor ve etraftaki evlerde yaşayanlar sesten biraz şikayetçi. O yüzden rahatça o kareyi yakalamak istiyorsanız sabahın erken saatlerinde en iyi şansı yakalayabilirsiniz. Kasabayı sokak sokak gezdik. O meşhur fotoğraf noktasında fotoğrafımızı da çekildik. Ama bana sorarsanız Hallstatt'ın asıl büyüsü dar sokaklarda gezerken değil, gölün ortasından kasabaya doğru bakarken ortaya çıkıyor. Bunun için kalabalıktan biraz uzaklaşıp o meşhur panoramik tekne turundan birine katılıyoruz. Tekneye binip göle açıldığınız an kasabanın o yorucu turist kalabalığından tamamen kopuyorsunuz. Arkanıza yaslanıyorsunuz. Etrafınızda sadece suyun ve karşıdan dağların arasında sıkışmış o devasa kartpostal manzarası kalıyor. Dağların suya yansımasıyla beraber Hallstatt'a o geniş açıdan bakmak bence o masal hissini iliklerinize kadar hissetmenin en güzel yolu kesinlikle budur. Kişi başı 14 euroya yarım saat boyunca böyle bizi gezdiriyor. Gerçekten çok güzel ya. Aşık oldum diyebiliriz buraya. Peki Hallstatt'a ne zaman gelinir diye soracak olursanız size hemen özetleyeyim. Eğer kalabalıktan kaçıp efsane fotoğraflar çekmek istiyorsanız en ideal zaman ilkbahar ve sonbahar. Özellikle Mayıs ve Eylül ayları hava ne çok sıcak ne çok soğuk oluyor. Doğanın renkleri ise muazzam. Ben masalsı bir kar küresi görmek istiyorum derseniz de kış ayları tam size göre. Bembeyaz ve sakin bir ortam var ama bazı yerler kapalı olabilir. Aklınızda bulunsun. Yazın ise her yer cıvıl cıvıl, tekne turu için hava şahane ama inanılmaz bir turist kalabalığına hazırlıklı olmanız lazım. Ama benden size en büyük tavsiye hangi mevsim gelirseniz gelin, sabah çok erken saatlerde burada olun çünkü tur otobüsleri gelmeden o sessizliğin tadını çıkarmak işin asıl sırrı. Evet, masal gibi geçen günübirlik Hallstatt gezimizin sonuna geldik. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir ve buraya gelmeyi planlayanlar için faydalı bir rehber olmuştur. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki rotamızda yepyeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.